Tekrar merhaba arkadaşlar. Nilo'muzun bugün yüzünü ve saçlarını yapacağız. Önce burnumuzla başlayalım. Burnumuzun şöyle bir yerini bir bulalım. Toplu iğnelerimizle şöyle bir gözümüzün, göz akımızın bittiği hizanın şu düz çizgiyi, onun bir üst sırasına tam ortada 2 tane sık iğne var. Şu şekilde buraya tam şu kısım burnumuzu yapalım. Yani gözümüzden sonra 2 sık iğne kayıyoruz. Buradan da 2 sık iğne kayıyoruz. Şurada bir de yarım var. Şurada bir yarım da kalmış oluyor. Onunla beraber buradaki şöyle, yani size göre tam ortasını bulun arkadaşlar. Ve ucu küt iğneye çift katlı olarak ipimi takıyorum. Hemen 2 sık iğne atladım ve buraya burnumu birkaç defa yapacağım. Yine şöyle bir kontrol edelim. Ortalanmış mı diye. Hep aynı yere batıyoruz. Evet. Bir tane daha yapalım. Şuraya doğru şöyle. Biraz daha belirgin olsun. Evet, yine tekrar aşağıdan çıkıyorum. Son kez yaptım. Evet, bu kadar yeterli sanırım. Evet, şimdi ipimizi kesebiliriz. Şöyle bir düğüm atalım. Şimdi ağzımızı yapacağız. Bunun için ben ağzımı hazırladım. Şöyle bir ölçü vereceğim. Mezuramızla şöyle 3 santim boyunda kırmızıyla kestim. 3 tane, biraz daha azdı hatta. Boyu da 1,5 da boyu ve bunları şöyle hafiften girerek uçlarına yuvarlattım. Ağız şekli verdim. Şu şekilde boyu 3, eni ya da eni
3, boyu 1,5 santim boyunda keçemizi keseceğiz ve uçlarını yuvarlatacağız. Buraya biraz daha hafiften giriyoruz. Şu beyaz da yine çok küçük bir keçe ki beyaz keçeyle de bakalım bu ne kadar. Bu da 2 santim. 2 santim boyunda keseceğiz. Elimiz yarım santimden az. Arkadaşlar çok küçük bir parça kesiyoruz. Turuncu da yine 1 santim turuncu, yarım santimde boyu yarım santim, eni 1 santim. Bunları da yine uçlarını yuvarlak kesiyoruz. Şu güzelce yapıştıracağız yine. Soğuk silikon veya kumaş, tekstil kumaşıyla yapıştıralım. Şöyle dilimi tam ortaya yapıştırdım. Evet, beyaz keçemiz de yine tam üst kısmı bu şekilde yapıştıralım. Bunları yine bir kuruyunca bir hayalet iple dikelim arkadaşlar. Sağlam olsun diye çocuklar çekip koparabilir. Hatta bunu kesmeden kafayı kesmeye başladıktan mesela şuradan tam buradayken bırakıp böyle buraya da tekrar yapıştırıp dikebilirdik. Bu da aklımıza bulunsun. Eğer videoyu sonradan izliyorsanız hani. Şimdi ben ilk yaptığım için böyle bir acemilik oldu. Bir daha yaparsam mesela kafayı kesmeye başladığım zaman bunu buraya yapıştırıp dikeceğim. Şimdi bu sefer böyle oldu. Evet, dilimizi ve dişlerimizi yine hayalet iple diktim arkadaşlar. Daha sağlam olsun diye. İşte bunu yapıştıracağız. Şöyle bolca süreyim de sağlam olsun. Şimdi burnumuzdan 2 sık iğne görülecek şekilde bakın şurada 1 2'nin üzerine tam ortaya şöyle yerleştirdim. Şöyle bastırıyorum. Tam yerimiz burası. Burundan sonra 1 2 sık iğne görünecek. Evet. Ağzımızı da yaptık. Kaşımızı da yapalım. Daha sonra saçlarımızı örmeye başlayalım. Evet. Kaşlarımın yerini belirledim arkadaşlar. Kahverengi tercih ettim ben. Siyah da yapabilirsiniz. Saçın rengiyle yapacağım. Şimdi şu gözümüzün 2 sık iğne üstüne atlıyorum. Şurası 1 2. Buradan şu yandan da bu hizadan takip ettiğimde 1 2 sık iğne şurası. Şöyle boyundan gireyim.
İpimi de çift katlı yaptım. Tek seferde yapacağım. Buradan çıkıyorum. 2 sık iğne üstü 1 2 şurası 1 2 3 4 tane kaydım. Karşıya da 2 4 6 8 bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 11 sık iğne. Evet. Bu da yine bu tarafa 1 2 3 4 ve 2 sık iğne aşağıya. Evet, böyle küçük kaşlar yeterli. Bu kadar yeter. Şimdi ipimizi koparacağız. Evet, yüzümüzü tamamladık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi saçlarımızı yapmaya. Bunun için önce şöyle bir peruk yapacağız. Bunun için aynı şekilde öreceğiz kafamızla. Yaptığımız gibi 7 ile başlıyoruz. Sihirli halka içine 7. Hepsini çift battık. Bir tek bir çift, iki tek bir çift şeklinde birebir aynısını öreceğiz. Kafamızın tarifini. Şu yanlarda arttırmıştık biliyorsunuz. İki yanda. Bunları da aynı yapıyoruz. Ve daha sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Şimdi buradan devam edeceğiz. Buradan farklı bir şeyler yapacağız çünkü. Şöyle sıra başım. Evet, şimdi 18. sıramızdayız. Başlangıçtan itibaren 15 tane sık iğneye tek battım. Şimdi HDC olarak öreceğiz. Tığım üstüne bir kere alıyorum ve çift batıyoruz. Yani 2 tane arttıracağız. Hepsini bir kapatıyoruz. Tığım üstüne bir kere aldım. Aynı yere bir daha batıp yukarıya çıkıyoruz. Hepsini bir kapattık. Sahte trabzan yapıyoruz. Tekli trabzan yani. Yazarken de yukarıya HDC diye yazacağım. Şimdi bir arttırdım. Tığın üstüne aldım. 4 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 tane tek battım. HDC yaptık. Yine bir arttır. Aynı ilmeğin içine 2 tane tekli trabzan yaptım. Tığın üstünü yine alıyorum. 4 tane tekli trabzan. HDC yani. 3 4 bir arttır. 4 tane HDC 2 3 4 bir arttır. 4 tane HDC 2 3 4 bir arttır. Şimdi şöyle bir sayayım.
Evet, 5 tane HDC yapalım. 1 2 3 4 5 5 tane HDC yaptık. Bir tane CC yapıyoruz. Yani ilmek kaydırdım. Tekrar tığımın üstüne aldım. 5 tane yine HDC yapıyoruz. 2 3 4 5 bir arttır. 4 tane HDC 2 3 4 bir arttır. 4 tane tek 2 3 4 bir arttır. 4 tane tek 3 4 bir arttır. 4 tane tek 2 3 4 bir arttır. Bakalım. Şimdi burada 5 tane arttırdık. 1 2 3 4 5 tane burada. Burada CC'den sonra yine 1 2 3 4 5 de burada arttırdık. Toplam 10 tane arttırmış olduk. Şimdi geri kalan 16 taneye tek batıyoruz. Pardon, burayı sık iğne yapacağız. Sık iğne olarak öreceğiz. 16 tane tek batalım. Evet, sıra sonunda 94 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 19. sıradayız. Şimdi sık iğne olanları sık iğne öreceğiz yine. 15 tane tek batıyorum sık iğne olarak. Eksiltme arttırma yapmayacağız. Sadece örüş tekniğimiz farklı olacak. 15 tane sık iğne. Daha sonra yine HDC. Evet, 15 tane tek battım sık iğne olarak. Şimdi tığım üstüne aldım ve yine HDC olarak örüyorum. Hepsine tek batıyorum. Evet, 31 tane HDC ördüm. Yine ilmek kaydırdığım yerin üstüne yine bir CC yaptım. İlmek kaydırdım. Tekrar kaçtı? 31 tane HDC örüyoruz. Hepsine yani tek batıyoruz. Evet, burada yine 31 tane HDC ördüm ve geri kalan 16 sık iğneye tek batıyoruz. Sık iğne olarak örüyoruz. Sıramızda eksiltme arttırma yapmadık. Sayımız değişmedi. 94 ilmeğimiz var. Sadece
terimleri farklı, örgüleri farklı yaptık. Bu şekilde birkaç sıra daha öreceğiz. Ben bir öreyim, sonra size de kaç sıra daha bu şekilde öreceğimizi söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi düz örgümü tamamladım. 4 sıra daha düz ördüm. Toplamda 5 sıra olmuş oldu. Buraya da düz örmüştük. Yani 19. sırayı düz örmüştük. 20, 21, 22, 23. sıramı eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 24. sıradayız. Şimdi başlangıcımız burası. Başlangıçtan itibaren 24 tane sık iğne olarak ördüm. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir tane atlıyoruz. İkinciye bir sık iğne. Geri kalan 4 taneye ikili trabzan yapacağız. Tığımın üstünden bir kere aldım. 2 defa da çıkıyoruz. Birinci bu, ikinci, üçüncü ve dördüncü DC, yani ikili trabzan. Bu şekilde yaptık. Saçlarımız bunlar, kulak yanındaki saçlar. Şimdi bir tane sık iğne atlayıp ikinciye birleştiriyoruz. Sık iğne ile birleştirdim. Şimdi tekrar tığımın üstüne alıyorum ve 18 tane HDC yapıyoruz. Yani batıp tığım üstüne bir kere aldım, hepsini bir kapattım. Tığım üstüne aldım, batıp çıkıp hepsini bir kapatıyoruz. 18 tane bu şekilde yapalım. 3 oldu. 4, 5, 6, 17 ve 18 tane HDC yaptım. 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane ilmek kaydırdık. Yine 2 tane sık iğne. Yine 18 tane HDC. Yani sahte trabzan, tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi 4 olmuş. 4, 5, 6, 16, 17, 18 tane HDC yaptık. Şimdi yine şuraya bir sık iğne yapıyorum. 6 tane zincir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir atlayıp yanındakine bir sık iğne, tığım üstüne aldım. Geri kalan 4 taneye ikili trabzan, 1, 2, 3 ve 4. Yani DC, yukarıya şifreleri verirken DC diye yazıyoruz. DC yaptık. Bir atlıyorum. Yanındakine bir sık iğne ile buraya birleştirdik. Şimdi geri kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24. Yani bununla beraber 25 oluyor. 25 sık iğneye tek batıyoruz. Şu birleştirdiğimizle beraber 25 sık iğne.
Evet, sıra sonuna geldim ve ilmek kaydırarak bir zincir çekip saçımızı bitiriyoruz. Evet, perumuz yani saçlarımız hazır, tamamlandı. Şimdi hemen buradaki saçını yapalım. Daha sonra dikimi yapacağız. Bunun için şöyle sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bunu daha önce hazırlamıştım. Daha sonra bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yapacağız. Toplam yani 3 tane arttırma yapıyoruz. Sayımız 9'a çıkacak. 3. sırada hepsine tek batıyoruz. 9 sık iğne. Şimdi 4. sıradayım. Ve hepsine çift batacağız. 4. sıramızda 9 sık iğnenin her birine çift batalım. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift, dördüncü, bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuma geldim ve 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5, 6 ve 7. sıralarımızı eksiltme artırma yapmadan hepsine tek batacağız. 3 sıra düz öreceğiz yani. Evet, 8. sıradayız. Sıra başımızı ipimizi ayarladık. Bir tane tek, bir arttır, bir tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bir tek, bir arttır. Toplamda yine 9 tane arttırmamız olacak. 27 tane sık iğneye ulaşacağız. 9. sırayı düz öreceğiz yine. Eksiltme artırma yapmayacağız. Evet, 9. sırayı düz ördüm. 10. sıradayız. Ve 10 tane sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane tek battım. Bir arttırıyorum. 2 tane tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4 oldu. 2 tek. Bir arttır. 2 tek. Bir arttır. Bir tane tek kaldı. Evet, toplam
6 tane arttırma yaptık. Sayımız 33'e çıktı. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. 11 ve 12. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz bu şekilde. Evet, 13. sıradayız. 11 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane tek battım. 1 artır. 3 tane tek. 1 arttır. 3 tane tek. 1 arttır. 3 tek. 1 arttır. 3 tek. 1 arttır. 3 tek. 1 arttır ve 1 tek. Evet. 13. sıramızı bitirdik. 39 sık iğnemiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. 14. sıramızı düz örelim. Evet, 15. sıramızdayız. 2 tane sık iğne ile başlayalım. 2 tane tek battım. 1 arttır. 2 tek. 1 arttır. 2 tek. 1 arttır. Evet, 3 tane arttırma yaptık. Geri kalan 30 sık iğneye tek batıyoruz. Sıra sonunda 42 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 18. sıradayız. Artık azaltmaya başlayacağız. 5 tane tekle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 1 azalt. 5 tane tek. 2 3 4 5 1 azalt. Sıra sonuna kadar 5 tek 1 azalt. Toplam 6 tane azaltma yapmış olacağız. 36 tane sık iğnemiz kalacak. On 19. sıradayız. 4 tane tek, 1 azalt. 4 tek 1 azalt. Yine 6 tekrar yapalım. 4 tek 1 azalt. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz kalacak.
20. sıradayız. 3 tane tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 3 tane tek, bir azalt. Toplam 6 azaltma yapacağız. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz kalacak. Evet, saçımız kapatmaya başladık. İyice azaldı. Şimdi içine dolduralım güzelce. Şöyle makasım ucuyla da ucuna doğru sıkılaştırıyorum. Taş gibi yapmaya gerek yok. Aldığı kadar şöyle biraz parmağımı da yine eziyorum. El yapıp pusturuyorum. Şöyle de şekil verelim. Daha sonra tekrar devam edelim. Şimdi 2 tek bir azalt yapacağız. Daha sonra bir tek bir azalt ve hepsini bir azaltarak saçımızı bitireceğiz. Evet, 21. sırada kalmıştık. 2 tekle devam ediyoruz. Yine 6 tekrar 2 tek bir azalt. Evet, 22. sıradayız. Bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Tekrar yapalım. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 12 sık iğne kalacak. Evet, 23. sıradayız. Son 6 azaltmamızı yapacağız. Peş peşe azaltacağız. Ondan önce son boşluklarımı da doldurdum. Saçımdaki. Şimdi artık hepsini bir azaltabiliriz. 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Üç, 4 oldu. 5 ve 6. Evet. İpimizi biraz uzun keselim. Ve en son şuradaki boşluğu da kapatalım. Buradaki her ilmeğin içinden şöyle geçirelim. Evet, 6 tane ilmekten geçirdim. Şöyle çekiyoruz ve burayı da sıfırladık, kapattık. Şöyle de elimizle şekil verelim. Şuradaki özellikle şurayı şöyle bir oyuntu yapalım.
arttırdığımız yere elimizle, evet, saçlarımız bu şekilde bitirdik. Evet, şimdi saçlarımızdaki şu yine ince saçları yapalım. Bunun için şöyle çeviriyoruz. Önce şuradaki kısmın ortasını bulalım. 10. sırayız bu. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sırayı şöyle ve iç kısmı şu çukur olan yere 5 tane ayarlıyoruz. 5 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradan bir gireceğim. Önce bir ipimi sabitleyeyim. Şöyle biraz uzun da bıraktım. İçine çekmek payı. Şimdi buradan giriyorum. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çektim. Dönüyorum. Şu ipi de arada yürütelim. 5 tane sık iğne tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4. Oraya hemen dibine tekrar batıyorum. 5.'yi dibine batıyorum. Ve 5. Bir zincir dönüyoruz. Şimdi bir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Şunu yine arada yürüteceğim. İki tane tek. Hatta bir ördüm. Bir ördüm. 2 tane de batıp çıkıp azalttım. Bir zincir dönüyoruz. Bir atlıyorum. İkinciye battım. 2 tane sık iğneye tek battım. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine bir atlıyorum. İkinciye tek battım. Bir zincir çekip döndüm ve tek batıp, isterseniz iki kalsın. Çok sivri oldu. Şöyle en son 2 kalmıştı. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu iplerimizi de şöyle saklayalım. İçeriye çekelim. İplerimizi içine itelim. Şunları tekrar içine iteceğim. Şimdi birini bu şekilde yaptım. İkincisinde aynı hizaya takip ediyorum. Ve yine burada, bu da karşı tarafına 5 sık iğne ile
aynısını yapacağız. Şu şekilde ikisi de aynı hizada. Bunları da hazırlayalım. Yapalım. Evet, sıra geldi saçımızı dikmeye. Bunun için şöyle bir yerleştirelim arkadaşlar. İçine önce biraz elyaf dolduracağız. Çok ince olarak, şöyle ince, seyrek bir şekilde. Böyle kaba değil. Azıcık bir şey koydum. Şöyle yerleştirelim. Şuradaki kafamızdaki son arttırış, görünen son arttırışın üzerine şu ortayı ayarlayalım. Şöyle yerini bulalım. Şuraya denk geliyor. Arttırışın üzerine şuraya yerleştirdim. Şimdi arkayı da güzel gerdirelim. Toplu iğneler çok lazım bu aşamada. Bol toplu iğne lazım. Evet. Şimdi şu kısma elyaf dolduralım. Böyle biraz saçlarımıza hacim verelim. Şöyle hafif dolduracağız. Elimize de şekil verelim. Orta. Şunu uzatalım. Daha sonra şu kısma da kulak yapacağız. Önce bunu bir yerleştirelim. Bir dikelim. Sonra oraya da kulaklarımızı yaparız. Şurayı, saçlarımızı eşit olmasına dikkat edelim. Şu kısımlarda öyle. Bakalım. Şuradaki hizalara bu tarafa da dolduralım. Evet. Aynı olmasına dikkat edelim. İki tarafında biraz yine dolduruyoruz boş kalan yerleri. Tekrar şöyle çekiyoruz. Dedim ki şuradaki mesafelerimiz aynı olsun.
Evet. Şöyle tekrar düzgün bir şekilde ayarlayalım. İki tarafta aynı simetride olsun. Evet, saçlarımı güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Her aralıklarına aynı yapmaya çalıştım. Mesela şurada 3 sık iğne diyor. Burası 3 sık iğne. Eşit bir şekilde şuralar aynı. Yerleştirdim. Sıkıca şöyle güzelce bakın. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi arkadan dikmeye başlayacağım. Şöyle boyundan giriyorum. Şöyle bir sık iğne geri gidip iğne ardıyla dikeceğim. Tekrar bir sık iğne geri gidiyorum. İleriden çıkıyorum. Bir sık iğne geri, ileriden çık. Bu şekilde bütün kafayı dikeceğiz. Bir sık iğne geri gidiyorum. Biraz ileriden çıkıyorum. Ve o zaman dikişimizde belli olmuyor. Dikiş izi. Evet, bu şekilde devam edelim. Bütün bir kafamızı aynı dikeceğiz.